Şimdi bu suikastle birlikte önce tabii ki Haniye'nin kim olduğu, Hamas için önemi, Filistin için önemi ya da zaman içinde Filistin'deki farklı siyasi görüşler ya da oluşumlarla çatışmaları sonrasında geldiği yer konuşuldu. Ama İsrail henüz resmen bu konuyu üstlenmiş değil. Bakıldığında kim yapabilir, kim yapmak ister ya da yapması kimin işine yarayabilir diye düşünüldüğünde tabii ki en önce ortaya çıkabilecek zanlı İsrail gibi görünüyor. Onunla birlikte bu süreçte hep birlikte hareket eden, koruyan, kollayan, yeri geldiği zaman o koruma görevini gerçekleştiren de, yani İran'ın hani göstermelik olarak nitelendirilen ya da bir etki üretmeyen o karşı saldırısında olduğu gibi Amerika hep yanında İsrail'in ve bu işin içinde onun da bir katkısı var mı yok mu diye konuşuluyor. Sonuç itibariyle İran'la İsrail evet düşman devletler ama İran'ın belki de daha büyük ve eski düşmanı da Amerika Birleşik Devletleri. Bir istihbarat paylaşımından tutun da doğrudan Amerika yaptı mıya kadar gidebilecek sorular var. Amerikan yönetimi Dışişleri kanalıyla, Dışişleri Bakanı kanalıyla bu işte bizim dahlimiz, bilgimiz yok dedi. Bu cümle hani ne kadar itibar görür, ne kadar inandırıcı, inanmalı mıyız? Onu da yine bir soru işareti olarak bir noktaya bırakmamız gerekiyor. Bilgimiz olmadığı için her biri sadece soru işareti. Belki bazı senaryolar ama sonrasında bölgesel mevzularda daha önce de gördüğümüz gibi herhangi birinin en sonunda doğruya dönme ihtimali de küçük değil, bunu söyleyelim. Ama Amerikan makamlarından biz bu işin içinde değiliz açıklaması gelse de dışişlerinden, Savunma Bakanlığı kanadından da eğer İsrail bundan sonra farklı bir saldırıya uğrarsa koruma görevimizi, koruma mevzunu yine gerçekleştiririz açıklaması var. Öyle ya da böyle Hamas lideri Haniye'nin suikaste uğraması bir şeyleri değiştirecektir. İyi yönde, kötü yönde onu zaten zaman gösterecek. Ama dünyadan hem Amerika'dan hem farklı noktalardan gelen tepkilere de hızlıca bir göz atalım. İsrail Orta Doğu'da kırmızı çizgileri bir bir aşıyor. Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğraması topyekün savaş riskini arttırdı. İsrail sessiz kalırken İran şaşkın ve öfkeli. Dünyanın geri kalanı ise endişeli. Kendi topraklarında müttefikini koruyamayan İran, bir yandan saldırının detaylarını soruşturuyor, bir yandan intikam yemini ediyor. Filistinliler yasta. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, suikastı korkakça bir eylem ve tehlikeli gelişme olarak niteledi, Filistinlileri birlik olmaya çağırdı. Moskova'nın tepkisi sertti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Haniye'nin öldürülmesi kesinlikle kabul edilemez, siyasi bir cinayettir ifadelerini kullandı. Gerilim daha da artacak diye uyardı. İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar kaygılı. Katar Başbakanı Es-Sani, taraflardan biri müzakereciyi öldürdüğünde arabuluculuk nasıl başarılı olabilir diye sordu. Gazze'de ateşkes müzakerelerinin tehlikeye girmiş olabileceğini işaret etti. İran destekli Yemen'deki Husi güçleri İsrail'e ateş püskürdü. Husiler Haniye'nin öldürülmesini iğrenç bir terör suçu olarak niteledi. İran destekli Lübnan Hizbullah, Hamas liderinin öldürülmesi İsrail'e karşı direnişi daha kararlı hale getirecek dedi. Irak, Hamas şefi İsmail Haniye'nin öldürülmesinin bölgenin güvenliğine yönelik ciddi bir ihlal, tehdit olduğunu söyledi. Ve İsrail'in baş müttefiki Amerika Birleşik Devletleri. İlk açıklama Filipinler'de bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'den geldi. Austin, İsrail'i eleştirmekten ya da uyarmaktan kaçındı. Bunun yerine saldırıya uğrarsa İsrail'i koruruz dedi. İsrail saldırıya uğrarsa İsrail savunmaya kesinlikle yardımcı olacağız. Bunu Nisan ayında yaptığımızı gördünüz. Tekrar yapacağımızı bekleyebilirsiniz. Ancak bunların hiçbirisinin olmasını istemiyoruz. Tansiyonu düşürmek ve sorunları diplomatik yollarla ele almak için çok çalışacağız. Çin Dışişleri Bakanlığı, suikast eylemlerine karşıyız ve bunu kınıyoruz açıklaması yaptı. Bölgesel anlaşmazlıklarda müzakere ve diyalog çağrısı yaptı. Çin, Filistinli rakip gruplar arasında tarihi uzlaşıya arabuluculuk etmiş, Pekin'de buluşan Hamas ve El-Fethi, ulusal birlik hükümeti kurulması için anlaşma imzalamıştı. Gece saatlerinde haber gelmeseydi, yani İsmail Haniye suikaste uğramasaydı bugün itibariyle
konuşacağımız konu Hizbullah komutanı Fuat Şükrü'nün öldürülmesi olacaktı. Çünkü dün akşam sanırım bundan bir 45-50 dakika sonra Lübnan'dan, Beyrut'tan izlediğiniz görüntüler gelmeye başlamıştı ki çok kısa bir süre sonra, görüntü elimize ulaştıktan birkaç dakika sonra İsrail makamlarından da Golan Tepelerinde saldırıyı düzenlediğini düşündüğümüz Fuat Şükrü'yü vurduk, hedef aldık demişti. Zaten biz dün görüntüleri ilk aktardığımızda da bir binanın çökmüş olma ihtimalinden bahsediyorduk. Çünkü ilk görüntüler bile çok büyük bir toz tabakasını ortaya çıkarmıştı. Fuat Şükrü'nün öldüğü belirlenmişti ama cansız bedenine ulaşılamamıştı. Şimdi gelen bilgiler, Reuters'ın geçtiği bilgiler Fuat Şükrü'nün Beyrut'taki dün düzenlenen o yüksek katlı binada düzenlenen saldırıda enkazın içinden çıkarıldığını gösteriyor. Bu da demektir ki Fuat Şükrü ile birlikte orada başka isimler de büyük bir ihtimalle hayatını kaybetti. Ama biraz önce aktardığımız gibi, başlarken söylediğimiz gibi Fuat Şükrü suikastini İsrail yapmış ve üstlenmişken devamında birkaç saat sonra Haniye suikasti de ortaya çıktı. Yani şu anda her iki cepheden bir karşılık bulursa, İsrail saldırılar gelirse zaten şaşırmamak gerekiyor. Bu düzlemde bakıldığında da ya silah bırakacak Hizbullah ve Hamas İsrail'e karşı ya da etki üretebilecek saldırıların yapılması beklenecek. Bunlar arzu ettiğimizden değil ama hayat böyle işliyor maalesef ve şu anda da bunların gerçekleşme ihtimali yüksek. Biraz önceki Austin'in açıklaması da işte oraya işaret ediyor. Hani biz herhangi bir şekilde İsrail saldırıya uğrarsa bu sadece Hamas tarafından olacak bir şey değil. Doğrudan Hizbullah da önemli bir ismini kaybettiği için oradan da zaten karşılık gelebilir. Hatta hani o topun içinde değil ama İran bile kendini bir şekilde sadece vekil güçleriyle değil daha önce birkaç ay önce yaptığı gibi İsrail hedef alır almaz diye konuşuluyor. Bunların her birini yaşayarak göreceğiz ama tahmin ediyorum ki bölgede işler bundan sonra öyle kısa sürede toparlanmayacak. Hatta daha iyiye gitmesini beklemek için de zaman geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu suikast üzerine yaptığı açıklamalar var. Haniye ile bayağı mesai yapmış isimlerden biri. Çokça görüşmeleri oluyordu. Zaten son dönemde herhalde en çok Hamas liderinin görüştüğü isimlerden biriydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün hem bu konuyla ilgili mesajını yayınladı, sonrasında da Haniye'nin ailesini, eşini, çocuklarını aradı ve taziye mesajını verdi. Saldırıyı kınarken de Siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emeline ulaşamayacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da düzenlenen suikastla öldürülmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Saldırıyı lanetleyen Erdoğan, İsrail'in önceki suikastlarını hatırlattı. Siyonist barbarlık emellerine ulaşamayacak dedi. Bu suikast Filistin davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır. Daha önce Şeyh Ahmet Yasin'e, Abdülaziz En Rantisi'ye ve daha pek çok Gazze'li siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı neyse, İsmail Haniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastin amacı da odur. Ancak Siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır. İnsanlığın zulme karşı duruşuyla bölgeye barış geleceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Filistin'e olan desteğinin süreceğini söyledi. İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze'deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail'in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır. Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti'nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Haniye'nin eşi ve çocuklarıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Haniye'nin şehadetinden duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.